Güzel arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Arkama şöyle orkidelerimi aldım. Pembiş pembiş uyum sağladım gördüğünüz gibi. Nasılsınız güzel arkadaşlarım, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır, her şey gönlünüze göre oluyordur. Beni soracak olursanız çok şükür Allah'a iyiyim. Şöyle geleyim. Yüzümüze gözümüze bir ışık vursun, bir aydınlanalım. Karşınıza şöyle güzel güzel gelelim Allah izin verirse. Güzel arkadaşlarım nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi ben iyiyim. Biraz sinirli başladım güne. Bayağı bir sinirlendim yani gerçekten çok sinirlendim. Ama sonradan da böyle ince düşününce dedim ki hiç sinirlenmeyeli seni düşünmüş dedim. Dolapta kıymam vardı arkadaşlar. 2 tane tarif çekecektim bugün. Hatta börek saracaktım. Dolapta yufkam var. Kıymalı börek yapacaktım. Bir de böyle çok güzel bir patlıcanlı yemek yapacaktım. Sahura hazır olur diye düşünüyordum açıkçası. Çünkü biz bu akşam da pardon iftara davetliyiz. Hadi dedim yemek teferruatlı yemek işim olmayınca yapayım dedim. Hem tarif çekeyim sakin sakin şey yapayım dedim işte öyle. Yemek yapayım, yemek çıkarayım, kıymamı değerlendireyim dedim. Hani kötü olmasın. Dondurucuya da atmadım. Ondan sonra ben şimdi tam böyle kalktım işte ortalığı toparladım falan. Videomuzu ayarladım, sizlerle buluşturdum. Ali aradı beni. Dedi ki kıymayı ne yaptın? Daha bir şey yapmadım Ali dedim. Ortalığı toparladım biraz. Geçeceğim dedim. Yemek yapmaya geçeceğim. Ben onu herhalde dedi dondurucuya attım dedi. Bir baksana dedi atmış mıyım dedi. Artık ne zaman attı bilmiyorum. Sahurda kahvaltımızı yaptık gitti yattı. Sabahleyin kalkınca demek ki onu o dolapta görünce onu bir huzursuz etti şimdi o. İşime karışacak ya. Diyorum ya ben kaynanam diye. Allah rahmet eylesin kayınvalidemden sonra ona kaynanam demiyordum ama başlayacağım yani tekrardan demeye. Baş kaynanam diyordum. 2 tane kayınvalidem var diye işte Ali'nin annesi ve Ali. Ama baş kaynana Ali'ydi yani. Şimdi kaynanam diyeceğim. Baş kaynana deme, baş kaynana değil de kaynana artık Ali. Dondurucuya atmış. Kıymayı bütün bölmeden atmış bir de arkadaşlar. Yani böyle parçalayıp atsaydı ya böyle 750 gram kıyma bütün gene duruyor orada. Şimdi dondurucudan çıkarınca da kıymayı kullanamıyorsun tekrar. Dedim niye dedim böyle yaptın hani bana niye sormadın dedim. Yorulma bir daha uğraşma dedim dedi. Sağ olsun Allah razı olsun. Öyle şey yapınca da yumuşadım yani şimdi hani beni düşündüğü için. Hastasın bir daha yorulma etme falan dinlen diye düşündüm dedi işte. Öyle olunca Yeliz bacınızın yemek yapma işi de kaldı. Ben şimdi çarşıya doğru gideceğim arkadaşlar. Yemek işimiz olmayınca hadi dedim çarşıya doğru bir gideyim. Çünkü annem benden çanta istedi arkadaşlar. Onun için çanta araştırması yapacağım. Hadi dedim bugün de madem yemek şeyim yok. Çünkü diğer günler koşturmacalı oluyor biliyorsunuz. Hem yemek yap hem onu yap bunu yap. Sakin sakin gideyim bakayım dedim. Haydi bismillah. Giyindim. Saçıma da şapkamı taktım geldim. Çünkü saçlarımı yıkamadım arkadaşlar. Daha yıkamadım. Böyle bugün de böyle geçsin de. Hadi gidelim bakalım. Çok güzel geçsin günümüz. Gezmeli, dolaşmalı olsun. Çok yorulmayacağım şekilde. Hadi gidelim, gezelim, dolaşalım, gelelim. Bakalım bulabilecek miyim çanta? Dolmuştan indim. Geldim çarşıya. Burada bir tane çantacı var. Ona bir bakacağım arkadaşlar. Beraber bakalım. Binadan çıkmadan komşumuza uğradım. İşte bu akşam komşumuza davetliyiz. Dedim Kadercim yardıma ihtiyacın var mı? Yardım edilecek bir şey var mı dedi. Abla dedi her şeyi hazırladım. Sabahtan dedi. Çok erken kalkıyor. Saat 6'da kalkıyor. Her şeyi hazırladım. Salatama kadar yaptım dedi. Tamam o zaman dedim ben de. Öyle çarşıya indim arkadaşlar. Ha o bana söyledi işte. Bir iki çantacı söyledi. O çantacıları bir dolanacağım. Çarşıya gidiyorum ben de Kader deyince annem çanta istedi dedi. Abla şurada da var, burada da var, oraya da falan bak güzel modeller var dedi. Hadi gidelim bakalım. Şöyle bir çantacı ama annem şey istiyor arkadaşlar. Bel çantası istiyor. Böyle bele takılan çantalardan istiyor. Burada var mı bilmiyorum. Bir bakacağım, soracağım. Çapraz çanta takmak ister mi bilmem de. Böyle telefonunu falan yanında gezdirmeye tarlada falan. Sorayım bakayım.
Şöyle beli lastikli. Şöyle köylerde bunları takıyorlarmış tarlaya giderken falan, lastikli olduğu için ayarlaması rahat oluyormuş arkadaşlar. Bu var. Bir de böyle bir model var. Bunu da takıp çıkarması kolay olur şöyle. Bu 250 lira. İkisi de 250 mi? Şuna bakayım. Ha, 150 liraymış bu. Şu lastiği acaba sıkar mı? Annem göbekli ya. Bunda 150 yazıyor mu? Ha, evet. Böyle. Telefonunu falan gezdirmek istiyor da yanında. Bir bakayım biraz daha. Çanta işini hallettim arkadaşlar. Şu çantacıdan aldım. LCY2'ye gideyim dedim. Bir pantolon bakmak istiyorum da. Sonradan dedim boş ver. Daha geniş bir zamanda bakarsan onu dedim. Nereye gidiyorum? Bir bilin bakalım. Nereden bilelim biz, Yeliz aklından neler geçiyor. Ne bilelim biz diyorsunuzdur. Çok şey geçiyor aklımdan gerçekten. Şimdi ben şöyle düşündüm arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim böyle açık açık. Köye ankastre alacağız ya. Yani alacağız. Allah izin verirse. Ben diyorum ki hani bu evimdekileri ben oraya götüreyim. Evime yeni ankastre alayım diyorum. Buraya yeni alayım. Çünkü şu an kullandığım ankastre bayağı eskidi. 8 senedir kullanıyorum. Onu işte köye götürsem, bir de davlumbazım çok gürültülü çalışıyor benim arkadaşlar. Buradaki davlumbazım. Daha sessiz bir davlumbaz alabilirim diye de düşündüm. Hatta elektrikli ocak mı alsam diye düşünüyorum. Ama karar veremiyorum. Elektrikli ocak kullanmadığım, çevremde kullanan bir arzucum var. O da diyor ki böyle hızlı yemek yapacaksan tavsiye etmem Yeliz diyor. Çünkü elektrik hafta sonları falan daha geç pişiriyormuş mesela. Elektrik akımına göre, gücüne göre de değişiyormuş pişme süresi. Ben de hep böyle alelacele yapıyorum yemeklerimi, biliyorsunuz. Bir anda 3-4 tencere ocağa koyuyorum. Beni bunaltır mı acaba dedim. Kullanan arkadaşlarım varsa yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi bir ankastre falan bakalım arkadaşlar. Şöyle bir fiyatlara bir bakayım. Ondan sonra artık eve doğru gideriz. Ya da Ali'lerin yanına geçerim. Ben Ali klinikte, Cansu'nun yanında. Yani öyle ocakla ilgili böyle düşüncelerim var. Bir fiyatlara bakayım. Nedir ne değildir. Öyle. Cansu'yla gezmiştik bir ara. Fiyatlara bakmıştık da. Buradaki her şeyi orduya götüresim var yani. Ama dediğim gibi gerçekten şimdi orada da bana fırın, iyi bir fırın lazım. Çünkü çekim yaptığım için, tarif çektiğim için iyi bir fırın lazım. Annemdeki davul fırınla hiçbir şekilde güzel sonuç alamıyorum arkadaşlar. Ayarlaması çok zor oluyor. Öyle düşüncelerim var işte, bakalım. Hadi gidelim bir bakalım. Şöyle Esme diye bir mağaza var. Oraya bir girelim. Dörtlü çeyiz seti alanında 15.000 TL indirim varmış. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi bir bakayım. Hoş bulduk. Her şey lazım. Her şey lazım. Bunlar ama set üstü olacak şeklinde. Onlara bir bakmak istiyorum da. Lüksel var. Profilo, Lüksel. Şu gri, Lüksel. Ne kadar bunun fiyatı? Nakit mi düşünüyoruz, elden taksit? İki rakamı da alabilirim. Tamam, ben hesaplayayım sizin için. Pardon şunu. 88 litre iç hacmi var. £24.000 nakit fiyatı. 24.000 TL nakit, taksitle de Taksitlerini, elden taksit, kredi kartı, kart diyelim. kart diyelim. Şöyle Lüksel'in gri takımı var. Lüksel. 24.000 TL peşin fiyatına. 26.500'de kredi kartının taksitli fiyatı. Aksese 9'a kadar bölebiliyor. Evet. Yanında 88 litre iç hacmi. Böyle biraz küçükmüş gibi geldi bana da. emaye teknolojisi kullanılıyor
boyutlarda. Bu da profilonun mu? Bu da profil. Bu da profilonun içi. Bu takım ne kadar? Profilonun 58'e geliyor yanlış bilmiyorsam. Hemen hesaplayayım. 58.000 TL. Yok, elden taksitli o rakama geliyor sanırım. O da 55 falandır. 53, 54. Şöyle. 46.000 lira nakit 46. fiyatı. Elden taksitli fiyat, kredi kartından taksitli fiyatı da, onu da söyleyeyim ben. 51.000 lira. Boşa geldim arkadaşlar. Bir de burada bakalım. Geçen de Cansu'cumla gezmiştik burada. Şu davulunmaz. Evdeki çok gürültülü çalışıyor evdeki. Bunun da iç hacmi küçük gibi. İki farklı baksanıza tepsisine. Ayrı ayrı pişirmek için. Güzelmiş o da. Bu da normal tepsisi. Biraz küçük. Küçük gibi geliyor bana iç hacmi. Bilmiyorum. Benim evdeki Arçelik ya. Hani kasa geniş. İç hacmi küçük gibi. Hoş bulduk. Buyurun. Setlere bir bakmak istedim de. Evet. Oldu mu? Mesela kare. Gördüğünüz şunların kısıdır. Şöyle açılıp sökülüp takılabilir. Gördüğünüz gibi 4 gözlü. 60'lık. Böyle montaj edeceğiniz yerin sağında ve solunda 10'ar santim boşluk olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Var. Ona göre. Fiyat da odur zaten. Üçlü ankastre setlerde 15.000 TL mi? 14.000. 14.360 lira. Set olarak ne kadar? Set olarak olduğu zaman yine bir 6.000 lira. Seçtiğiniz ürünlere göre set fiyatları değişebilir. 6 ila 8.000 lira arası bir kampanya indirimi var Bosch'un seçeneklerinde. Fırın olarak da yine şöyle tuşlu olanlar, kilitli olanlar mevcut. Şuradan Ya ayarlayabiliyorsunuz. dijital göstergeli ve süre ayarlaması olan böyle keki 40 dakikada pişireceğim. 40 dakika sonra kendini kapatan bir fırın var mı? Mesela o özellikle bunların olan. hepsini de ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şimdi onlar kendi kendini temizleyen fırınlar var. Sağ sol arka panel dökümdür. Mesela onu tercih edebilirsiniz. Bu gösterdiklerinde normalde kendi kendini temizlemiyor. Normal klasik. Fırın. Yine alt üst soğutma, yine derecelerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Pizza pişirme, fan üfleme, alt üst pişirme. Buhar desteği mevcut bunlarda. Ayrıyeten. Bu Yani- gördüklerinizde de dijital ekran, 2 tane teleskopik, Tepsisi şeymiş onun da. O çok güzel. bir tane airfryer tepsisi var yağsız kızartmak için. İki tane küçük tepsisi var ya ortada. Aynen, bu da var şöyle gördüğünüz gibi. 2 tane teleskopik yer mevcut gene gördüğünüz gibi. Normal tepsisi bir tane o zaman şu. Evet, onun da bir tane. Sağ sol arka panel bunun dökümdür. Yine bunlarda kapaklarda şöyle kapatma sistemi mevcuttur. Yavaşlatıcı açılma ve de kapanmada. Gördüğünüz gibi frenlidir. Yine şu şekilde şuralar açılıp temizlenebiliyor. 3 tane cam mevcuttur gördüğünüz gibi bunlarda. Aa, evet. Şu şekilde söküp temizleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bu da tek olarak 34.350 lira. Yine Ankara telefonu. Yani bu fırın, ocak ve davlumbazıyla beraber ne kadar oluyor? Şimdi 45 bandından başlar yukarı doğru çıkar. Evet. Seçtiğiniz ürünlere göre. Karar verdiğiniz gene şu şekilde davlumbaz olarak da şu 700 metreküp çekiyor. Şu şekilde Sessiz açılır. mi? Sessizdir. Şöyle açıktır. Oturma odası ya da oturma odasıyla beraber ya da mutfak büyükse Evet öyle bunlar benim. şu şekilde açılabilir gördüğünüz gibi. Temizlikte gene manuel böyle durabiliyor. Şöyle açıp filtresini temizleyebilirsiniz. Şu şekilde kapanabilir. Yine ayarlar burada. Ya burayı Işıklar açmadan da kokuyu çekebiliyor. çekiyor mu? Evet, Ha, aynen tamam. çekebiliyor. Mesela gri renk. Gri renk olarak şöyle düşük. Çekim gücü düşüktür mesela bunun da.
400 metreküp çekiyor. Şu şekilde açılabilir. Yine gördüğünüz gibi. Yine buradan açıp Ha, filtresini alanı temizleyebilirsiniz. küçük. Evet. Şuradan tekrar kapatabilirsiniz. Yani kapalıyken hepsi çekim gücüne sahip. Ama şu şekilde açıp da... Kullanış olarak bu daha sanki Evet. şey. Hem daha büyük. Şimdi bunlar ikisi aynı. Bu beyazı, bu antrasit Biz grisi. bolca evde balık pişirdiğimiz için. Evet, açılabilir. Bu olabilir. Dediğim gibi. Yine karar tercih sizin. Bunun kare olanı da alabiliriz değil mi şöyle? Kare o. Bunlar zaten şimdi eskiden yuvarlak olduğu için şöyle Kayıyor. sallandığı için Evet, müşteriler. evet. Ama için bunlar yeni çıkan mesela. Şu şekilde gördüğünüz. Bunların taksiti şöyle silmesi, temizlemesi kolay olsun diye. Bunların ayrıyeten yeni olanları da mesela şöyle 67'lik de tercih edebilirsiniz. Yani onlar 60'lık mesela abla. Bunlar da 67'lik. Bunun da grisi mevcut. Şu tencere aralıkları geniştir. Yine bunlar da aynı seriden. Grisi var mı bunun da? Mevcut. Grisi de mevcut. Peki şeyden fırından daha geniş duruyor. Zaten üstten geniştir. Bunun alt kesim yerleri standarttır. Tamam. Onlar standart. Anladım. Şöyle yeni çıkanlarda bunun grisi de varsa bakarız. Pencereleri yan Bunlar yana daha dökümdür. rahat koymak için. Döküm istemem. Döküm Bunlar düşünmem için. makineye atılabiliyor yıkanabilmesi için. Şunlar. Leke tutuyor ya çok. Yıkanabilir. Yıkansa da yağ lekesi çok çıkmıyor ya Tamam. dökümde. Bunlar bir şey tercih meselesi. Emiyor Ben böyle size o. söyleyeyim. Hı hı, evet. Dediğim gibi. Mesela 67'nin şöyle beyazını sormuştunuz ya. Grisi beyazı siyahı mevcut. Bu da 67'lik geniş. Geniş. Dediğim gibi şu kenarlardan şöyle 10 santim Var yani geniş. Genişliğim geniş var da. olsun çünkü servis montaj yapmıyor. Bilginiz olsun. Ne kadar fark var arada? 10 santim genişlik olacak. Yok. Diğer o büyük olanla. Mesela bu 60'lık, O 60'lık, o geniş olan 67 santim üstü. 7 santim Evet, fark 67 ediyor. santim. Anladım. 67 santim normal. Bunların alt kesim yerleri standart. Yanlardan Sadece, genişliyor. yanlardan üstten büyüyor. Tencereler daha rahat sığsın diye. Yani evi mutfak tezgahının üstü müsait olanlar ya da tencereleri daha kullanmak isteyenler bunu tercih edebiliyor. Gene karar senin tabii ki de. Beyefendi sesi göstermek için çalıştırdı Şu arkadaşlarım. birinci kademe. Şu an çalışıyor. Evet şu bir. Bak bu iki abla. Şu da 3. Bak. Benim birinci kademe neredeyse bu 3 gibi. O kadar gürültülü çalışıyor ki evdeki. Hele bir ne kadar sessiz. Evet. Bu şekilde. Ama çekim gücü de tabii ki çekim gücü var. yani çekiyor Tabii, yani. tabii çekiyor. Şimdi aşırı böyle çok Sakin yükleyendiğiniz- yemek pişiyorsa bir de açıp bir de ya da çay çalışabiliyor. buharı olarak, Dediğiniz evet. gibi balık ya da et türü şeyler biraz daha kokusu yaygın olan şeylerde hızlı dışarı atmasını istiyorsanız 2, 3 de tercih edebilirsiniz. Ses bu. Üçüncü kademde ses bu. Şöyle bir hesaplama yapıldı. 8.000 lira indirim varmış arkadaşlarım boşta. Eğer beyaz eşya alacaksanız bir bakın. Ve bunu garanti bonusa 6'ya bölüyor. Diğer kartlara 3'e bölüyor. Hadi gidelim şimdi. Aklımdayken hemen soru verdim arkadaşlar. Düşünüyorum çünkü hani böyle size de mantıklı geliyor mu bilmiyorum ama hani tuzlu da oluyor açıkçası. Bilmiyorum, bakalım. Allah büyük. Çok acele ettiğim bir durum yok. Netleştirmek adına böyle hani hangisi daha mantıklı olur. Hani buradakini götürüp yenilemek, buradakini yenilemek falan fişman. Neyse. Çantacıya geldim. Çanta cenneti. Şöyle bir bakalım. Şu çantalar hoşuma gidiyor benim aslında. Ne kadar olduğunu bilmiyorum da. Şu çantalar falan. Şu kırmızı. Bakayım, remit rengi mi? Şunun rengi de çok güzel. Tek fiyat mı acaba? Çantalar ne kadar? Ha, yazıyormuş. Göremedim ki. Kod gibi geldi bana. O 550 liraymış. Bu 410 TL. Şu.
130 TL. Güzel çantalar var. Cıvıl cıvıl. Cansucuğum arıyor beni. Bir bakayım. Şu Bulvar AVM'de bir gezelim arkadaşlar. Terlik 150 TL'ymiş. Çifti 150 liraymış. Ha, iftar saati geliyor, toplanıyorlar. Kolay gelsin. Kaçta kapatıyorsunuz? Onlar toplayana kadar bir bakayım ben. Şu üst kata. Şu bardaklara bakmaya geldim de. Ne kadar acaba? Fiyatlarını görebilirsem. Barkod okutacağız tabii. Şu boşu alayım. Barkodunu okutalım. Hadi gelin. Hadi ama oku. 250 lira. 250 liraymış. Şunlar da çok güzel. Yanıyor mu acaba? Baksanıza. Ramazan ruhuna uygun. Şu salata kasesini beğendim. Açıkçası. Ya Kader şimdi o tarz bu bardaklar falan bayağı bir alıyor o. Evinde var mı yok mu bilemedim. Kader'e bir şey almayı istiyorum arkadaşlar açıkçası. Şu kaseyi alacağım ona. Çünkü onun bugün doğum günü. Doğum günü olduğu için elim dolu gideyim, ona hediyemle gideyim. Şunu beğendim. Çam sakızı çoban armağanı. Arkadaşlar o beğendiğim kasede böyle ortasında birazcık yamukluklar vardı. O yüzden onu bıraktım. Şöyle bir ikili tepsi alıyorum. Doğum günü de kutlu olsun. Canım komşum. Allah iyi insanlara denk getirsin. Hemen şimdi alışverişimi tamamlayıp çıkacağım ben de. İftar saati geldi. Herkes iftara koşacak çünkü. Hadi bakalım. Hediye paketi de yaptırdım. Dar vakit yaptılar sağ olsunlar. Poşeti de böyle normal poşet olarak vermediler. Böyle bir poşette hediyemle gidiyorum. Her yer ıssızlaşmaya başladı. Bizimkilerle bir konuşayım. Beni de alırlar, eve geçeriz olmadı. Bir bakmam lazım. Konuştum. Hadi seni almaya geleyim dedi. Dedim gelme. Şimdi trafik, kalabalık, herkes koşturmaca halinde. Bir de gelecek şimdi trafikte bunalacak. Dedim ben yürürüm, sen şey yapma. Azıcık ben de çıkmış olayım, yürümüş olayım arkadaşlar vallahi. Sürekli böyle evin içinde olmak da insanı sıkıyor. Allah'ım kimseleri bunaltmasın. Yaşadığından, gördüğünden geriye düşürmesin. Rabbim sağlıktan, sıhhatten ayırmasın. Geldim. Bakın burada kimler var? Bakın, bakın. Bakın burada kimler var? Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ali Bey geçmişsin, yerine almışsın. Ali Bey hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, çalışıyoruz. Ali Bey'e hayırlı uğursun diye, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ay kaçta çıkıyoruz? Tamam. Sıpıroş. Periş nerede? Hani? Peri, Peri. Peri kız, o ayaklar ne öyle kızım? He? O ayaklar niye yukarıya çıkıyor masada yemek yer gibi? He yavrum? Bayan kuyruk. Şu kuyruğunun tüylerinin güzelliğine. Çalıyor mu Cansu gene? Sıpır götürdü mü kızım?
Götürdü mü mamaları? Ha, geldi peşinden. Küçük kız. Küçük kız. Annesinin küçük kızı. Annesinin minik kızı. Oy. Oy, nasıl büyüdün sen? Nasıl büyüdün sen? Mutsuz, memnuniyetsiz, bal kız. Bıyıklarını yesin annesi, bıyıklarını. Hoş. Hoş. Oy benim bebeğim. Çıkış yapıldı. Haydi bakalım eve. Kaderciğim çok güzel bir menü çıkarmış. Ellerine sağlık. Tabağımı almaya gelince dedim azıcık çekeyim. Ne kadar? Ne bu? Beşamel soslu et sote. Ben şöyle yaptım. Pilavı ortaya aldım tabağın ortasına. Bir tarafına yemeği, bir tarafına da fırın yemeğini alacağım işte. Eline sağlık. Allah kabul eylesin Kaderciğim. Afiyet olsun. Doğum günü de kutladım. Evet, teşekkür ederim. Nice güzel yaşların olsun. Allah razı olsun. Sevdiklerinle. Çok mutlu oldum. Sağlıkla kullan. Kepçesini bulamadım. Azıcık daha alabilirim. Şurayı şöyle Aha, alacağım. evet. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Yanına da fasulyemi. Üstüne mi yanına? Yanına şuraya O boşluğa. zaman susuz değil mi? Ya suyu da olabilir. Tamam. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hadi bakalım sofraya. Yasemin'den bir sordu da ona gelmemiş de bildirim. Benimkiler arkadaşlarım bakın, Kader böyle bardakları seviyor, alıyor demiştim size. Şu şey var ya, tombik bardak. Ondan mı alsam acaba dedim. Aa, Sonradan da seviyor, alıyor o dedim. İyi ki de almamışım bak. Varmış zaten. Çay keyfine geçiş yaptık bile. Masalar toplandı. Marketten takip ediyoruz ya. Sen de takılmam lazım benim işte. Aa, 6'da kalkarsan 6'da kalkayım, ben seninle market gezeyim Kader. Kader şimdi çocukları küçük olduğu için okula götürüyor getiriyor. Gidip gelirken de ne yapıyor? Market geziyor. Arkadaşlarım, evimize geldik. Ben tatlımı yiyemedim. Kader yanına fazlasıyla ekledi, verdi. Geldik evimize bakalım. Ali Bey kuruldu hemen koltuğuna. Sonra kapatacak mı Ali? Yok. Ben mi kapatayım onu da? Ha? Yokum, kitap mı okuyacaksın? Yok deyip yapıyorsun. Kapatalım ışıkları. Işıkları mı? Ya storları. Ay şu orkidelerimi sulamam lazım. Ali fıs 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 yapmıyorsun artık. Fıs 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 fıs. İyice Evet, var. kökleri kurudu. Baksanıza. Bir sulamak lazım. Storları kapatırken videoyu bitirmişim akşam. Şimdi storları açarken tekrardan bitiriyorum, vedalaşıyorum sizlerle arkadaşlarım. Çok güzel geçsin günümüz. Çok güzel, huzurlu, bereketli geçsin inşallah. Hayırlı, huzurlu cumalar diliyorum. Rabbim kimin gönlünden, kalbinden geçirdiği ne duası varsa, ne isteği varsa tez zamanda yaşamayı nasip eylesin. Kabul etsin Rabbim bütün güzel dualarımızı, dileklerimizi kabul etsin Rabbim. Bütün ölmüşlerimizin de mekanını cennet eylesin inşallah. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın güzel arkadaşlarım. Hoşça kalın.